Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün hepinizin beklediği video serisi olan kripto paralarda teknik analiz serimize başlıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar bu seride? Yine her zamanki gibi size arkadaşlar balık tutmayı öğreteceğiz. Biliyorsunuz kanalımızda birçok çalışmamız bu şekilde işlemekte. İlk önce teknik analizle ilgili birkaç yorumum olacak arkadaşlar. Bunlarla ilgili yorumumu yapayım. Ondan sonra hızlıca bugün nelerden bahsedeceğimi de söyleyeyim. Bugün mumlardan, destek, direnç ve trendlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Normal siz girer gibi arkadaşlar, normal bir ücretsiz her şeyi sıfırlanmış bir TradingView üzerinden bir anlatım gerçekleştireceğim. Arkadaşlar teknik analiz yaparken öncelikle bu video serimiz bittiğinde de aynı şeyi belki her videoda tekrarlayacağım ama teknik analiz yaparken şapkadan tavşan çıkartmaya çalışmayın arkadaşlar. Yani sürekli işte bundan sonrasında size formasyonları da anlatacağız. İndikatörleri de anlatacağız. Teknik analizin tamamını anlatacağım size ama sırf çizmek için ve işleme girmek için kafanızdan bir şeyler uydurmayın arkadaşlar. Çünkü teknik analiz böyle bir şey. Yani isterseniz istediğiniz şekli kafanızdan geçtiği gibi aslında yorumlayabiliyorsunuz. Bir nebze öyle oluyor. O yüzden teknik analize anlattığım şekilde bakmanızda fayda var. Teknik analizi sürekli her dakika işleme girmek için kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Teknik analiz tabii ki çok önemli ama temel analizi de arkadaşlar ve psikolojik analizi de bunun yanına eklemeyi unutmayın diyorum. İlk önce arkadaşlar ne yapıyoruz? TradingView sitesine girdiğimizde bakın şurada ara sembolü var. Araya basacağız arkadaşlar. Ben bugün size Ripple üzerinden anlatacağım. Bakın Perpetual tarafından anlatacağım. XRP Perpetual Futures Contract ne demek arkadaşlar? Bildiğiniz Binance'da vadeli işlemlerde Ripple USDT çifti arkadaşlar. Buraya açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sıfır bir grafik arkadaşlar. Sizin gördüğünüz bir grafik. Şimdi burada ilk önce mumlar ne anlama geliyor? Bundan bahsetmemde fayda var arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım. Nereden yakınlaştırıyorsun hocam derseniz bakın mouse'un tekerleğini kullanıyorum arkadaşlar. Mouse'un tekerleğini kullanarak yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorum. Şimdi arkadaşlar burada ilk bakmamız gereken şey şuradaki saat dilimi. Bakın saat dilimi. Genel olarak teknik analizde arkadaşlar uzun vadede 4 saatlik zaman dilimleri halinde bakılır. Bu genel bir kanıdır ve isabetli karar verildiği görülmüştür arkadaşlar. Ama daha kısa trade yapacaksanız yine buradan saati değiştirerek işte 1 saat, 45 dakika, 30 dakika gibi zaman dilimlerini kullanabilirsiniz. Şimdi 4 saatlik grafikte bu yeşil ve kırmızı mumlar ne anlama geliyor? İlk önce bundan başlayalım. Arkadaşlar yeşil mumlar belirlenen dilimde, bakın şu belirlenen dilimde 4 saatlik bir mum bu. Bunların her bir mum 4 saati ifade ediyor arkadaşlar. Yeşil mumun aşağı noktası, bakın şurası arkadaşlar, yeşil mumun aşağı noktası bu saat diliminde açılış fiyatını, üst noktası, bakın şurası üst noktası bu saat diliminde kapanış fiyatını gösterir arkadaşlar. Aşağıda fitil dediğimiz arkadaşlar, fitil dediğimiz bakın şu yeşilde, bakın şurada fitil dediğimiz yerler bu saat diliminde ilgili kripto paranın düştüğü en aşağı noktayı, en üst noktada arkadaşlar bakın fitilin en ucu da yine bu saat diliminde bu kripto paranın çıktığı en yüksek miktarı göstermekte. Şimdi hocam kırmızılar ne demek? Kırmızılar da yine aynı şekilde bu saat diliminde bir düşüş olduğunu gösterir. Biraz daha farklıdır arkadaşlar. Sebebi şu, hemen anlatayım. Bu sefer kırmızıda üst nokta, bakın şu üst nokta, şu üst nokta, bakın şurası. Üst nokta açılışı, alt nokta kapanışı gösterir arkadaşlar. Yine fitillerde bir değişiklik yoktur. Fitilin en aşağısı arkadaşlar bu saat diliminde, yani 4 saatte bu saat diliminde düştüğü en düşük noktayı, yine fitilin en üstü de arkadaşlar çıktığı en yüksek noktayı gösterir. Arkadaşlar şimdi şöyle birazcık daha geniş kapsamlı bakalım. Şöyle bakalım. Bakın mouse'un tekerleğiyle yapıyorum bunu bu arada. Bakın mouse'un tekerleğiyle yapıyorum. Şimdi destek ve direnç noktaları nasıl belirlenir? Arkadaşlar destek noktası genel anlamda şu demektir. İlk önce bunu kafanıza koyun. Destek noktası arkadaşlar kripto paranın gelip
birden fazla kere tekrar kendini yukarı attığı nokta olarak adlandırılabilir. Destek noktası neymiş arkadaşlar? Kripto paranın birden fazla kez gelip tekrar oradan tepki vererek yukarı çıktığı noktaymış. Yine direnç noktası nasıl yorumlanır arkadaşlar? Direnç noktası da ilgili kripto paranın geldiği en üstte gördüğü tepki sonrası geri aşağı çekildiği nokta olarak adlandırabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte destek ve direnç nasıl çizilir buna bakalım arkadaşlar. Bakın grafiği şöyle büyüttüm arkadaşlar. Burada bakın hemen şurada buna tıklıyorsunuz. Burada yatay çizgi yazan yere tıklayacaksınız arkadaşlar. Yatay çizgi yazan yere tıkladıktan sonra burada bakın rengini değiştirebilirsiniz, kalınlığını değiştirebilirsiniz. Ben şöyle kalın ve kırmızı çizeceğim arkadaşlar. Bakın hemen şurada bir destek görüyorum arkadaşlar. Bakın çizdim. Şimdi bunu destek olarak adlandırmamızın sebebi ne arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3. 3 kez arkadaşlar. Burada artık bu destek ne olmuş? Kırılmış, aşağı yönlü gitmiş arkadaşlar. Burada destek noktalarında şunu beklemek gerekir arkadaşlar. Destek noktalarında en az 2 kere bu noktayı test etmelidir arkadaşlar. Bakın en az 2 kere bu noktaya gelmeli. Bu noktadan tepki verip yukarı gitmeli. Tekrar bu noktaya gelmeli ve tekrar yukarı gitmelidir. Hocam şurada biraz daha aşağı gitmiş noktasında arkadaşlar ilerleyen derslerimizde tuzaklar kısmında bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu basit bir destek çizimi yaptık arkadaşlar burada. Şimdi hocam direnç nedir? Bir de dirence bakalım. Dirençte de ne demiştik arkadaşlar? Bakın. Hemen gelelim. Yine geldik arkadaşlar. Bakın yine buraya tıklasam çıkar ama yine baştan gösteriyorum size. Buraya tıkladım. Yatay çizgiye bastım arkadaşlar. Bakın yine seçili şeyim var. Yine ben sizin için seçeyim. İstersen bu arada bunu arkadaşlar şuraya bakın. Şunu işaretlerim. Hemen burada çıkar. Bir daha uğraşmama gerek yok. Yine basit olarak arkadaşlar bakın şöyle çizebilirim. Bakın şöyle çizebilirim. Şöyle tıklayalım. Şöyle çizelim arkadaşlar. Şunu silelim hemen. Bakın arkadaşlar direnç noktaları da neymiş? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2 kez direnç noktasına gelmiş ve aşağı doğru sekmiş. Yani arkadaşlar bakın şurada da hemen tıkladım. Bakın şurayı da bir direnç. Gördünüz mü arkadaşlar? Mesela şurayı da bir destek alabiliriz. Çok sağlıklı bir destek olmasa da bakın şurayı da şöyle bir destek alabiliriz. Gördüğünüz gibi ne yapmış ilgili kripto para arkadaşlar? 1, 2, 3 kez direnç noktasına gelmiş ve geri dönmüş. Destekte de arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3 kez destek noktasına gelmiş. Ne olmuş arkadaşlar? Buradan geri yukarı doğru hareket etmiş. Destek ve direnç noktaları çiziminde bakın arkadaşlar aynı zamanda bu destek daha önce de çalışmış. Bakın biraz daha geri gittiğimizde bu çizdiğimiz desteğin daha önce de gördüğünüz gibi birden fazla kez çalıştığını görüyoruz. Bir kripto para arkadaşlar destek noktasına ne kadar çok değiyorsa o destek noktası o kadar güçlenir. Dolayısıyla burada alımların daha sık olduğu görülür arkadaşlar. Yine arkadaşlar bakın bu direnç noktasında da bakın. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4 kez burada da bu direnci kırdığını görüyorsunuz. 4 kez değdiği görülüyor. Dolayısıyla sağlıklı bir çizim yaptığımızı buradan rahat bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci mevzu trendler. Hemen çizimleri kaldıralım şöyle. Trendler mevzusuna gelelim. Arkadaşlar trendler 3'e ayrılır. Bazı arkadaşların söylediği gibi 2'ye ayrılmaz. Yükselen trend vardır arkadaşlar. Düşen trend vardır. Bir de yatay trend vardır arkadaşlar. Bu yatay trendi bazı arkadaşlarımız eklemeye unutuyor. Şimdi arkadaşlar yükselen trend nedir? Bakın yükselen trend nedir ve nasıl çizilir? Bakın yine buraya tıklıyorum. Trend çizgisine basıyorum. Bakın buradan yine ayarlayabiliyorum. Kalınlığını, rengini ayarlayabiliyorum. Yine gelebiliyorum arkadaşlar. Bakın kullanacağım için bunu buraya ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi geldim arkadaşlar. Tıkladım. Bakın. Aldım bu noktayı. Tuttum arkadaşlar. Bakın.
Bu bir yükselen trend gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın bu bir yükselen trend. Niye arkadaşlar? Yükselen trend ne arkadaşlar? Bakın. İlgili kripto para çizdiğimiz eğri boyunca artmaya ne yapıyor arkadaşlar? Devam ediyor arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde yine kanallardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Yükselen kanal, düşen kanal. Bunlardan da bahsedeceğiz. Yine arkadaşlar geldim. Bakın geldim. Şuna tıkladım. Bakın. Bakın burada da ne olmuş arkadaşlar? İlgili kripto para ne olmuş arkadaşlar? Bir düşüş trendine geçmiş arkadaşlar. Yükselen ve düşen trend bu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tek bir çizgiyle çizilmesi mümkün olmasa da bir de yatay trend dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Aslında buna bir yatay kanal da diyebiliriz. Ama bir yatay trend diye bir şey de söz konusu. Şimdi ondan da bahsedelim. Hemen şöyle çizimleri kaldıralım arkadaşlar. Şunu şöyle alalım. Bakın arkadaşlar. Geldim. Burayı çizdim. Geldim. Burayı çizdim. Şöyle çok basit ilk gördüğüm şeyi söylüyorum arkadaşlar. Bu aralığın küçük bir yer olduğunu görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilgili kripto para burada bu kanala, bu yatay trende girdikten sonra burada gördüğünüz gibi dolanıyor arkadaşlar. Ne yapmış? Aslında kendisine 1, 2, 3 tane direnç noktası, yani direnç noktasına 3 kez değmiş. Burada da gördüğünüz gibi yine 1, 2, 3, 4, 5 kez de artık neye değmiş arkadaşlar? Direnç noktasına gelmiş. Aslında bu ilgili kripto para arkadaşlar şu an için ne yapıyor? Bir yatay trendde seyrediyor olarak yorumlayabiliriz. Şimdi bu yatay trendin alt noktası ne arkadaşlar? 0.3094. Şimdi ilgili kripto paranın şu anki fiyatı ne? 0.3286. Bu trendin kırılması için arkadaşlar, bakın bu trendin kırılması için bu aralığın dışına çıkması gerekiyor. Tabi bunun dışına çıkması için hacim vesaire bu gibi faktörlerin de önemi var. Artık videoyu çok daha fazla uzatmayalım ve bunu ilerleyen zamanlarda videolarda bahsedelim arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. En basit tabiriyle anlatmaya çalıştım. İlerleyen videolarımızda, bir sonraki videomuzda kanalların kırılmasından ve tuzaklardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar çok daha ileriki videolarımızda ne yapacağız arkadaşlar birlikte? İndikatörlerden, formasyonlardan bahsedeceğiz ve teknik analizin tamamını inşallah size bildiğim kadarıyla arkadaşlar öğretmeye çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bu video serisinin devamı için kanala abone olmayı ve kanalımıza destek vermeyi, en azından teşekkür için bile olsa alta bir yorum atmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar.